Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük rakibi, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi. 26 saniyede bir telefonun üretildiği teknoloji rekabetinde Amerika Birleşik Devletleri ile kafa kafaya gelmiş bir ülke Çin. Çin'den bahsediyoruz. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk, 3. Dünya Savaşı ihtimalinin konuşulduğu şu günlerde Çin'e gitti. Çin sokaklarını gezdi, teknolojisini gözlemledi. Şimdi o özel görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Siz o görüntüleri izlerken biz de bülteni burada kapatıyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız. Ben de telefonu elimden düşüremiyorum. Birbirine çok benzeyen, arı gibi çalışan, teknoloji rekabetinde Amerika ile kafa kafaya gelen çok kalabalık. 1,4 milyar insanın yaşadığı ülkedeyiz, Çin'deyiz. CNN Türk bu kez Çin'den aktarıyor. Dünyanın konuştukları burada konuşulmuyor. Dünya genelinde 3. Dünya Savaşı'ndan söz ediliyor. Burada adı bile geçmiyor. Sadece çalışmak üzerine odaklanmış bir ülke. Keşfettikçe, gezdikçe kaybolacakmış gibi hissediyor insan kendini. Ama aslında o bile imkansız. Çünkü teknoloji bunu imkansız kılıyor. İşte dünyanın konuştuğu ve merak ettiği o ülke Çin. Her tarafta kamera var ama her tarafta sürekli kayıt altındasınız. Arabayla ilerlerken yollarda böyle zaman zaman flaşlar patlıyor hatta. Sürekli fotoğraflarınız çekiliyor. Hatta edindiğim bilgi şu yönde: Çin'de eğer bir kişi kaybolursa onun bulunması sadece 5 dakika sürüyor. Çünkü her yerde o kadar kamera var ki, bakın sadece bir tanesini şimdi göstereceğim. Kalabalık ülkenin sessiz insanları. Çin sokaklarını gezerken bir gazeteci olarak bu manşet habere iyi gider diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kalabalığa bu sessizlik şaşırtıyor. İnsanların sakinliği, en önemlisi elektrikli araçlar bu sessizliğin en büyük nedeni. Biliyorsunuz dünyanın en kalabalık ülkesiydi ama Hindistan Çin'i geçti. Çin'de doğum sınırlaması vardı. Bir çocuktan fazla çocuk yapılmasına müsaade edilmiyordu. Şimdi bu karar kalktı. Malum Hindistan nüfusta Çin'i geçince artık böyle bir sınırlama, kısıtlama yok. Çin Halk Cumhuriyeti 1,4 milyarlık bir nüfusa sahip. Bunların içerisinde çok fazla sosyal sınıf yok. Yani bir ara sınıf, orta sınıf yok. Bir komünist partiye dahil olan, tek partiye dahil olan insan grubu var. Bir de çalışan dediğimiz bu işçi kesim var, yani emek kesim var. Dolayısıyla ara sınıf olmadığı için çok fazla demokratik talepler, çok fazla özgürlüklerle ilgili talepler halktan doğrudan hükümete gelmiyor. Onun için burada Komünist Parti'nin ortaya koymuş olduğu esaslar tam olarak uygulanmasa da bir miktar katı sosyalizm uygulanıyor halk içerisinde. Bu ne demektir? Mutlak eşitlik. Mutlak eşitlik şu demektir: eğitim, derece, kademe ya da yetenek vesaire gibi kriterler çok dikkate alınmadan belli bir seviyenin düzeyinde tutmak suretiyle o 1,5 milyarlık nüfusu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Çin'in şimdi bir uygulaması var. Alipay denilen bir uygulama. O uygulama üzerinden insanlar ödemelerini yapıyor. Çoğu zaman para geçmiyor, hatta öyle söyleyeyim. Yani yaptığınız harcamalar, aldığınız ürünler, attığınız adım sürekli adım adım takip ediliyor aslında, kayıt altında. Dolayısıyla insanlar telefonlarındaki o Ali
Alipay uygulamasıyla alışveriş yapıyorlar. Para kullanımı dediğim gibi az. Yuan buranın para birimi. 1 yuan 4 liraya tekabül ediyor. Sokaklarını gezdiğimiz şehir Shenzhen. Çin'in güneyinde yer alan, daha önce bataklık bir araziyken şimdi Çin'in Silikon Vadisi olarak adlandırılan bir bölgesi. Çin'in dev teknoloji şirketleri bu şehirde. 30 yıl içinde bataklıktan bir şehir kurmuşlar. O şehri teknoloji üstüne çevirmişler. Otonom, elektrikli araçlar, robotlar bu ülkede teknoloji her adımda, her alanda. Büyük bir teknoloji firmasının açmış olduğu otelde konaklıyorum. Kaldığım odaya sipariş verdim. Çin biliyorsunuz teknolojide çok önemli bir yerde dünyada. Teknoloji üssü haline geldi Çin. Şimdi odaya portakal suyu ve sandviç sipariş verdim. Dediler ki robot getirecek. Zannediyorum bir 10 dakika sonra robot kapıda olacak. Açacağım kapıyı ve sandviçimi, portakal suyumu alacağım. Merakla bekliyorum. Geldi. Siparişim geldi. Robot kapıda. Ama nerede portakal suyu ve sandviç? Bir dakika. Merak ediyorum. Açılıyor. Evet, şöyle göstereyim. 找我时找我吗？我一直都在。 Paketimi alıyorum. Evet. Robot getirdi. Ve şimdi kapatıyorum. Teşekkürler. Thank 任务 you. 完成，我走了。 Thank you. Aldım. Ve gidiyor. Çin sokaklarında da akıllı robotların performanslarına denk geliyoruz zaman zaman. Bakın burada bir robot bir performans gerçekleştiriyor. Çocuklar da çok tabii ilgi gösteriyor burada onlar da. Böyle teknoloji mağazalarının önünde özellikle bu tarz robotların performanslarını görebiliyoruz. Çinli çocuklar çok ilgi gösteriyorlar. Şu an dokunuyorlar, yakından bakıyorlar. Çin'i değerlendirmek için 1949'daki Çin devriminden bugünü değerlendirmek lazım. Onun öncesinde yani Çin'de Japonların istilası var, açlık var, konut sorunu var, giyecek sorunu var. Yani bin bir türlü sorun var. 49'da devrim oldu. Ondan sonra yeni bir sistem geldi ve Çin'i hızlı bir şekilde ileriye götürdü. Yani 49'dan bugüne ne ediyor? 75 sene. Çin teknolojisi diye artık bir gerçek var. Çin hayatı kolaylaştırmak için her geçen yıl yeni bir ürün ortaya koyuyor, üretim yapıyor. İşte son teknoloji otonom araçlar. Çin sokaklarında da görmek mümkün. Ne demek? Bu araç kendi kendine gidiyor. Bakın şoför koltuğunda aslında biri var ama direksiyona hiç dokunmuyor. Araç kendi kendine ilerliyor. Yolculuğumuz son derece keyifli geçiyor, güvenli geçiyor. Şu an kırmızı ışık yandığı için durduk ama bakın elleri bu vaziyette, direksiyona hiç dokunmuyor. Dakikalardır da yolculuk yapıyoruz. Herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Çin sokaklarında bu aracı görmek mümkün. Çin dünyada üretimde Amerika ile yarışıyor biliyorsunuz. Çin disiplini diye bir gerçek de var. Onu da atlamayalım. Gerçekten çok disiplinli bir şekilde çalışıyorlar. Hedefleri büyük. Ülke kalabalık. İnsanlar bu ülkeye sığmaya çalışıyor adeta. Dev yapılar, küçük evler. O evlerin balkonlarını bile odaya dönüştürüyor Çinliler. Bütün kalabalığa rağmen düzenli, sistemli bir ülke. Geziyoruz sokakları, kafelerdeki fiyatları da merak ediyoruz tabii. Bir de tabii Çin'e dair sürekli hani şu söylenir ya, böcek yiyorlar, yarasa yiyorlar. Açıkçası Çin'e dair evet böyle farklı hayvanları, canlıları yedikleri doğru. Deniz ürünlerini çok sık tüketiyorlar. Ama açıkçası yani geldiğim günden beri yarasa yiyeni, böcek yiyeni gördüm mü görmedim. Tabii bu konuda da biraz algı yapılmış. Hani o kadar da kalitesiz veya kötü gıdalar yok.
Tabii ki bizim damak tadımıza, bizim yediğimiz besinler arasında farklar var elbette ki yani. Yani Türk mutfağıyla Çin mutfağı mukayese edilemez. Bir alışveriş merkezindeyim. Alışveriş merkezinin yemek katına çıktım. Orta düzeyde bir kafeye oturdum. Seçenekler arasında spagetti var menü önümde. 58 yuan bir tabak makarna. Türk parasıyla 260 lira ediyor. Seçeneklere bakıyorum, fiyatlara da bakıyorum bir yandan. Yani karnınızı doyurmak isterseniz 300, 250, 300 lira gibi bir para vermeniz gerekir. Orta düzeyde bir kafe burası. Spagetti geldi, karidesli bir spagetti. Şimdi bunu yiyeceğim. 58 yuan ödeyeceğim. İnsanlardan çıt çıkmıyor. Herkes çok böyle küçük küçük harflerle konuşuyor. Kısık sesle konuşuyor. Hani sanki bir kütüphanede gibi açıkçası hissediyorum kendimi. Herkes son derece sessiz ve sakin burada. Ve Çin televizyonları Dünya 3. Dünya Savaşı söylemleriyle çalkalanırken Çin'de durum tam tersi. Böyle bir gündem yok. Ne Çin medyasında ne sokaklarda. Şu an arkamda bir Çin kanalını görüyorsunuz. Müzik yayını var. Çin'in en büyük teknoloji şirketi 26 saniyede bir telefon üretiyor. Çin ABD'yi geçip zirveye oturmak istiyor. Bu sebepten odaklandıkları tek şey üretim. Çin-Amerika rekabetine bakacak olursak bu rekabette Çin nerede? Geçti mi Amerika'yı diyebilir miyiz mesela teknolojide? Yaşam paritesi açısından şu anda teknolojide birçok alanda hani belki açık ara değildir ama bir kere yetiştiği kesin. Kafa kafaya diyebilir miyiz? Kafaya yetiştiği kesin. Bu hızla devam ettiği sürece çok hızlı bir şekilde de geçecektir. Çünkü Çin'de Ar-Ge'ye yapılan harcamalar çok ileri bir aşamaya geçmiş durumda. Eskiden imitasyonlar yapıyordu. Şimdi orijinal, çok mühim, high-tech dediğimiz yüksek teknolojili ürünler üretiyor orijinal. Bu da risk. O yüzden Amerika eşit seviyede ihracat oranına Çin'le yakınlaşacağı için Çin'in bu yaklaşımını, iktisadi yayılmasını bir tehdit olarak değerlendiriyor. Bütün çaba Pasifik'te Çin'in yalnızlaştırılması ve Çin'in batıya ve güneye doğru iktisaden ya da askeri anlamda yayılmasının engellenmesidir. Ve Çin-Tayvan krizi çok uzun zamandır gerilimin tırmandığı bölgede Çin Tayvan'a saldırır mı, savaş başlar mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki ya ne olur? Çin savaş istemiyor. Sorunların barış içinde çözülmesini savuruyor. Ha ben diyor Tayvan'ı alacağım diyor. Onda bir şey. Ama ben barış içinde alacağım. Kavga dövüş olmadan onu yapacağım diyor. Evet hocam, biz birçok dünya liderinden 3. Dünya Savaşı tehdidini, tehlikesini duyduk. Mesela Çin'den, Çin Devlet Başkanı'ndan hiç böyle bir açıklama duymadık. Niye mesela hiç böyle bir korkuları mı yok, böyle bir tehlike mi Hem görmüyor? korkuları yok hem de istemiyorlar. Mesela ben yıllar önce Çin'e gittiğimde orada bir toplantıya katılmıştım. Toplantıda bana söyledikleri şuydu. Biz Çin olarak 2050 yılına kadar dünyada büyük kargaşalıklar istemiyoruz. Niye dedim? Dediler ki biz şu anda Çin'i güçlendiriyoruz, kendimizi güçlendiriyoruz. Biz 2050 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomisi olacağız ve o zamana kadar büyük kargaşalıklar istemiyoruz. Odaklandığımız konu başka diyorlar. Evet, başka diyorlar ama dünyada Çin'in büyümesi ve gelişmesi tahminlerden çok hızlı oldu. Bu da Amerika'nın hoşuna Bu da gitmedi. Amerika'nın hoşuna gitmedi. Çok hızlı, yani beklenenin çok üzerinde hızlı geliştiler. Hazırladığımız mini belgeselde Çin ekonomisi, Çin teknolojisi, Çin sokakları, Çin'de nasıl bir hava var, atmosfer var, bunu anlatmaya çalıştık, göstermeye çalıştık. Biz başka bir coğrafyadan, başka bir ülkeden aktarmaya devam edeceğiz.
200 dolar.